Merhaba. Forbice, tagliacarta. Sana. Selamlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Eğer ilk defa izliyorsanız ben İpek, eşim Fabio ile birlikte İtalya'daki hayatımızdan videolar paylaşıyoruz. Bugün sizi çok güzel bir İtalyan aile yemeği masasına götüreceğim. Ama götürmeden önce şöyle bir bahsetmek istedim. Bir aile yemeğinde İtalyanlar hangi sırayla yemekleri yer, az çok neler yapılır, ne tarz şeyleri yemekten hoşlanıyorlar. Bunlardan şöyle bir kısaca öncelikle bahsetmek istiyorum. Bugünkü yemek biraz büyük bir aile yemeği olacak. Sadece biz olmayacağız. Anneanne, babaanne, amca hep birlikte olacağız ve Nuzia'da yemek yiyeceğiz. Nuzia genelde menülerini biraz daha geniş yapan bir insan. Ama eğer öyle olmasaydı da bu sayacağım, ileride şimdi sayacağım tabakların hepsi tek tek önünüze geliyor olacaktı. Sadece o biraz daha çeşitli yapıyor diyebilirim. Şimdi şöyle başlayalım. Öncelikle gittiğinizde ilk antipasto diye bir tabak geliyor önümüze. Bu tabağın içinde neler olabilir? Mozzarella, biliyorsunuz İtalyanların vazgeçilmez peyniri bu oluyor. Böyle mısır gibi bu tarz şeyler olabilir. Ya da bruschetta gibi. Yani bruschetta'yı da çok tercih ediyorlar eğer mevsimindeyseniz domatesin. Sonrasında biraz böyle zeytin falan tarzı şeyler koyabiliyorlar. Ya da böyle küçük kekler, hatta pizzetta dedikleri küçük pizzalardan falan yapmışlarsa ondan koyabiliyorlar. Tabağa bazen eğer vejetaryen değilseniz tabağa bazen böyle salam, işte pastırma falan tarzı şeyler de ekleyebiliyorlar. Genelde bizim aile yemeklerinde ben daha çok böyle sebzeli şeyler yediğim için benim tabağımda genelde olmayan bir şeydir. O yüzden size videolar çekerken antipasto tabağımda genelde göremezsiniz ama diğerlerinin tabağında büyük bir muhtemel oluyor diyebilirim. Sonra bunu bir güzel yersiniz. Hemen ikinci tabak gelir. İkinci tabak İtalyanca'da primo piatto diye adlandırılıyor. Birinci tabak demek. Yani ilkini aslında saymıyor onlar. Burada ne yiyoruz? Şöyle ki İtalyanlarda makarna kültürünü biliyorsunuz ve size mutlaka yendiğini söylüyorum her seferinde. O yüzden bu primo piatto dediğimiz şeyler genelde makarna olur. Bir restorana gittiğinizde de bu böyledir. Menüye bakarken primo piatto kısmında genelde makarnalar yazar. Biz bugün lazanya yiyeceğiz ki çok aşırı severim. Gerçekten bayılırım. Biz bugün lazanya yiyeceğiz arkadaşlar. Ve bu şöyle bir şey. Normalde lazanya gibi bir şey değilse, yani fırında yapılan bir makarna çeşidi değilse genelde antipasto yenirken ev sahibi, kimse o gün yemeği pişiren kişi bir yandan antipastosunu yer, bir yandan da makarna suyunu koyar. Makarna kesinlikle konuklar evdeyken yapılır. Lazanyada şu an böyle olmuyor. Muhtemelen biz gidince sadece onu ısıtacaktır Nuzia. Ama normalde olsaydı bu şekilde yapılıyor. O yüzden zaten primo piatto misafir evdeyken hazırlandığı için çok da zahmetli değildir genelde. Bir güzel bunu yersiniz arkadaşlar. Sonra devam edilir. Şimdi secondo piatto diye adlandırılan ama aslında yani piatto bu arada tabak demek. Aslında tabak sayısı olan 3. olan tabağa geçelim. Dediğim gibi secondo piatto İtalyancasıyla yani ikinci tabak dediğimiz daha çok ana yemeğin geldiği kısımdır. Burada da genelde et tercih edilir. Et olabilir, balık olabilir. Biraz daha ağır olur yani karbonhidrat değil de daha protein, daha parçalanması zor olan şeyler aslında yenir diyebilirim. Bu sırada ortada mutlaka bir şeyler vardır. Hani siz ekstra bir şeyler almak istiyorsanız onlar da mutlaka ortada olur. En son bunu da yedikten sonra, bu tabağı da yedikten sonra salata gelir. Şimdi salata normalde secondo piatto ile birlikte de konulabiliyor ama öyle bile konulsa insanlar öncelikle etlerini bitirip sonra salatalarını yiyor ya da dördüncü şekilde, yani dördüncü tabak şeklinde ayrıca salata olarak da gelebiliyor. Bunun mantığı şu arkadaşlar, ben bunu yani Fabio'ya sordum neden böyle diye. Bunu şey gibi düşünüyorlar, ağızdaki o tadı temizlemek. İşte makarna yeniyor, salata yeniyor. Bir saniye. Aşkım, vuoi dire qualcosa di me?
Okey. Bekleyin bir dakika, geliyorum. Tekrar geldim. Nerede kalmıştık? Devam edeyim. Sanırım size salatanın mantığını anlatıyordum. Salata neden sonda yeniyor? Yani 4. tabak olarak yeniyor diyebiliriz. Çünkü bu yediğimiz bütün her şeyin, ağızda kalan o tadın temizlenmesi adına biraz da salata sonda yeniyormuş. Yani bir nevi ağız çalkalamak gibi diyebiliriz. Açıkçası Fabio'ya sorduğumda bana böyle anlattı. Böylece ağzınızda fresh bir tat kalıyormuş. Et tadı falan değil. Bu şekilde sonra masaya ne geliyor? Meyve gelir. Ve hani meyve yemek isteyenler o sırada meyvesini alırken ev sahibi kahve hazırlar, espresso. Sonra espressolar bir güzel içilir. Sonra o gün artık özel bir günse, özel yenilmesi gereken bir tatlı varsa o ortaya çıkar ya da ev sahibimiz önceden mutlaka bir şeyler yapmıştır ki bu genelde tiramisu gibi, yani hepimizin bildiği güzel İtalyan tatlısı, o tarz şeylerden olur. O gelir, bir güzel dilimlenir, o da yenir. Bu şekilde güzel bir yemek tamamlanmış olur. Yalnız bunların hepsi yapılırken masada yapılır. Yani Türk kültüründeki gibi kalkıp işte yemek masasından kalkıp işte salona geçip orada otururken çay, kahve ve yanına işte poğaçası, keki falan geliyor şeklinde düşünmeyin. Hepsi masadayken gerçekleşir, olur ve biter. Bu işin güzelliği bence şöyle: masada yenip bittiği için sadece o alan kirlenmiş oluyor. Bir de ekstra salon kirlenmiş olmuyor. Bu şekilde bir İtalyan aile yemeğinde genelde bu şekilde bir yeme düzeni vardır. Her şey sıralı oluyor. Ben tabii bunu bizim, yani kendi evimizde, tabii ki Türk kültüründe de sıralı yiyen yerler var ama kendi evimizde bir sıralı yemeyiz. O yüzden böyle ilk başlarda bunun bir sıkıntısını çektim. Yani ben her şeyi aynı anda görüp aynı anda neyi ne kadar yiyeceğimi hesaplayarak tabağıma koymayı seven biriyim. Ama şimdi önceden menüyü bildiğim için ona göre yiyorum. Mesela bugün menüsü belli. İlk hani size dediğim gibi antipastonun ne geleceğini biliyorum. Oradaki sevdiğim şeyleri biliyorum. Sonrasında lazanyanın geleceğini bildiğim için antipastodaki bütün her şeyi emin olun bitirmeyeceğim. Çünkü lazanya yiyeceğim. Lazanyadan sonra rosto yaptı bugün Nuzia. Onu da biliyorum ki çok severim. O yüzden muhtemelen eti de yiyeceğimi bildiğim için lazanyayı mesela o koca bir dilim koymam diye düşünüyorum. Ama şimdi bilmiyorum. Oraya gidince bakacağız durumlara. Bu şekilde ve tatlının da tiramisu olduğunu biliyorum. Açıkçası bugün şöyle oldu. Yani ben aslında sabah kahvaltıda böyle kendime yüklenmeyeyim diye cornflakes yedim ki, çünkü Nuzia'ya gideceğimiz günlerde onun böyle aşırı yaptığı şeyleri biliyorum. O yüzden de karnım böyle zaten bayağı bir aç gitmiş oluyorum. Bugün hem çok erken kahvaltı yaptım hem de dediğim gibi gerçekten çok az yedim. Sadece cornflakes. O yüzden şu an aslında açım. O yüzden de kendime rahat rahat yeme olasılığı tanıyorum. Bu şekilde şimdi siz de bizimle birlikte bir İtalyan aile yemeğine davetlisiniz. Sizi de masaya götüreceğim. Yediğim tabakları size de göstermeye çalışacağım. Bunlar tabii ki dediğim gibi benim yediğim şekilleriyle olacak. Genelde bundan daha fazlası da oluyor. Onların yediği bazı şeyler mesela ben yemediğim zaman bana koymuyorlar falan. Ama az çok siz de bir fikir sahibi olmuş olacaksınız. Tamam, çıkmadan size şöyle üzerimdekileri de göstereyim. Böyle bir tane gömlek giydim. Şöyle mavi bir tane jean var arkadaşlar. Çantam, bu çantayı kullanıyorum. Fabio'nun kardeşinin hediyesi. Tam göremiyorsunuz şöyle. Ve bir de ceketimi alacağım. Böyle çıkacağız. Merhaba. Aşkım, okay, I'm ready. We can go. Masayı şu anki haliyle bir göstereyim size. Yine bu meşhur ekmeklerden yapmış Nuzia. Yapma, uğraşma dedim ama bunu geçen seneden hatırlıyorsunuzdur. Ben de ucundan kıyısından yetiştim arkadaşlar. Çok az da olsa yardım ettim. Şöyle antipastalar hazır. Gördüğünüz gibi bu mesela benim tabağım değil. Böyle var. Bir de şöyle benim gibi, ben Valentina, biz yemediğimiz için bu tarz etsiz tabaklar var şöyle. Birazdan yemek başlayacak. Tatlıya geçmeden önce ailece bir oyun oynayalım dedik. Bu oyunda kartta yazan kelimeleri hiçbir şey söylemeden el kol hareketleriniz ve mimiklerinizle anlatmaya çalışıyorsunuz.
immagino come si chiama. Questo è più facile da 10 veloci. Massaggiare. Massaggio. Assaggiare. Massaggiare Ci sei tutto. no, massaggiare è proprio il braccio massaggio. Fammi pure, perché ne facci? Oh, Guarda, leggi questa, leggi. A voi per me. Ja, ja, Mimo tu, ja. Ubriacarsi, ubriaco, vino. Fumare. Gridare. Guarda, dammi andare una cosa. Affidare. Filmare. Salare. Avviato. Ma questo? Biliardino. Faccio parere biliardino. So che si può da formare ma sicuro che va a uno. Indovino la voce. E poi arriva capace di Greta alzare. Lunito, lui. Ercole. Sollevatore. Sollevamento peso. Cadente. Portiere. Abbassare. San Teresino. Difficile. Stop. Ok. Guarda.